Sakın bunları yapma. Virgin Götürex'i fulleme. Alparslan'ı fulleme. Sakın fulleme. Ya bunu yapma. Bu çok büyük bir hatadır. Yani bunları, bu kusurları ya bu söylediklerimi birçok şekilde duyuruyorsunuz. Ve duyuyorsunuz yani. O yüzden bu çok önemli arkadaşlar. Dikkat edin. Bu komutanın hakkında ciddi anlamda bir iddialar vardır. Ve bu iki komutanlar niye popüler oldu mu olmadı mı, hangisi daha güçlü ve hangisi daha sağlamdır? İlk başında bunları size söylemek istiyorum. Arkadaşlar ilk başında kiminle başlayacağız? Yani okçuların. Okçular çok güçlü hale gelmiş. Kiminle? Qinshi ile. Kiminle? Zhuge Liang'da. Kiminle? YSG ile. Kiminle? Hermen'le. Kiminle? Alparslan'la. Ve artık okçuları zapt edecek hiçbir kıta Qinshi'yi zapt edemiyor yani. O derecede yani çok güçlü bir komutandı. Ancak hemen onun ardından bir tane Alparslan geldi. Ve Alparslan her ne kadar da güçlü olursa, her ne kadar da ek hasar faktörü veya hatta sağlık bonusu, okçu saldırı bonusu, iyileştirme hız bonusu olsa da veya hatta vesaireler arkadaşlar, bunlar ciddi anlamda popüler olmadı. Bunun sebebiyle herkes buradaki tek hedefli gördüğünde, yani burada diyor ki bu komutan tek hedeflidir. Açıkçası bu komutan tek hedefli değildir ve birkaç hedefe vuruyor. Yani becerilerden okuyabiliyorsunuz ve yani bu komutanın incelemesi kanalımda vardır. Ancak birçok kişi bu komutanı nasıl kullanacağımı, ya onların bu komutanı nasıl kullanacağını dair bir fikir yoktu. Alparslan oldukça sağlam bir şekilde bir savunma ve sağlığa sahiptir. Yani bunu da ben size söyleyeyim ve yüksek bir beceriye vuruyor yani. Ciddi anlamda çok yüksek bir rakam ve vurduğu her kıtayı direkt yapıştırıyor, yere yapıştırıyor. Birçok kişi bu komutanın beğenmeme sebebi arkadaşlar, bu komutan biraz daha VS komutanı dediler. Ve alan hasarı vurmadığı için genel olarak bu komutanlar çok popüler olmuyor. Bunun benzeri baya vardır yani. Gamgang, yani Gamgang Suara komutanıydı arkadaşlar. Gelmiş geçmişin en güzel komutanlardan birisi. Ancak çünkü tek hedefli olduğu için çok fazla popüler olmadı. Ama yine de kullanılıyor. Şimdi ben Alparslan'ı fullledim. Alparslan'ı beğendim mi beğenmedim mi, ben bunları size söylemek istiyorum. Alparslan'ı ben ne zaman fullledim? 19.05.2026'da ben bu komutanı fullledim. Ya bildiğiniz üzere ben çok fazla para harcayan bir oyuncu değilim. Ve bu KVK'da da hatta pop-up'ların yarısını bile çektim. Ya bir tık daha, yarısından bir tık daha fazladır yani, yalan olmasın. Tamam mı? Ve bir KVK'da, sadece bir KVK'da bu komutan 12 milyon birleş sayıya ulaştı. He. Bunu kim beğenemiyor? Ya kim çok fazla sevmedi bu komutanı? Bu komutan çok fazla güçlüdür. Yani çok fazla güçlüdür derken çok fazla açık alanda kalıyor. Ve bunun sebebi nelerdir arkadaşlar? Becerileri. Heh. Bunu geçtim. Ben buradan Alparslan'ın bütün favorilerde, yani favorilerde ben birçok şey yaptım. Alparslan, Vercingetorix'i mesela denedim. Bütün komutanlarda aynı şekilde denemiştim ben ve buradan da gördüğünüz gibi Alparslan, yani Kınşı Alparslan'ı ben kullandım. Bu raporların birçok kişi bunu söyleyecek bana. Çok daha fazlası Kınşı ile de alabiliyoruz. Bu bir gerçek mi? Bu bir gerçektir arkadaşlar. Yani buradaki sebebimiz gerçek budur. Kınşı, Zhuge çok daha sağlam bir şekilde bir raporları alıyor. Biz bunun denemelerini de yayında da yaptık arkadaşlarımızla beraber, sağ olsunlar, hepsinde bunu yaptı. Ben niye fulllemişim o zaman bu komutanı? Ben bir içerik üreticiyim. Yani bir içerik üretici bir şeyleri deneyecek ve siz bunun adına siz kendiniz karar veriyorsunuz. Ben demiyorum ki bu komutanı muhakkak fullleyeceksiniz. Ya ben demiyorum bu komutan gerçekten çok iyidir. Ya kötüdür arkadaşlar. Size bunu söylemek istemiyorum asla ve asla. Ama ben kendi bildiklerimi bu komutanın hakkında söylüyorum. Önceden ben bu komutanı, yani Kenshi'yi fullledim. Ve Kenshi bana 2000 bakın 26.06.2025'te, yani neredeyse bir sene 14 aydı ben bu komutanı fulllemişim ve 37 milyon birleşi vardır. Kenshi oldukça sağlam bir leştir yani ya. Hiç kötü değildir. Kenshi çok efsane bir komutan olduğu halde bile. Ancak Alparslan'ı buradan gördüğünüz gibi bir KVK'da sadece, yani tam 2 ay önceden fulllediğim komutan 12 milyonu vardır. Yani onun üçte biri burada bu komutan kesmiştir. Peki şimdi bu komutan fullenir mi? Qinshi Zhuge mı? Qinshi YSG mi? Qinshi Alparslan mı? Arkadaşlar bu çok basit bir şeydir. Benim gibi bir eski hesapta eğer ki Zhuge YSG varsa Qinshi, Zhuge Qinshi
YSG'yi fullleyebiliyorsunuz. Yani Kenshi her türlü fullenir ve kullanılıyor. Ancak ben yeni bir oyuncuyum veya hatta bir kıta okçu sahip olmak istiyorum. Bakın, bir kıta okçu sahip olmak istiyorum diyorum. Hiçbir komutanım yok. YSG dahil olmak üzere hiçbir kıtam yoktur. Geleceğim ben biraz daha ileriye bakacağım ve burada Zhuge görüyorum. Zhuge üstüne tıkladığımda bu komutan 25.04.2024'te uzmanlık süresi olmuştur. Yani ben aldığım günde 14.02.2024'ten almışım. 25.04.2024'te ben bu komutanı fulllemişim. Ve buradan 47 milyonluk birleşi vardır. Abi benim 2.20.2024'te fulllediğim bir komutanı şimdi size desem ki bu komutanı fullleyin, Kenshi ile beraber iyi çalışacak, bu mantıklı mı? Hiç mantıklı değildir. Bunun niye? Çünkü 2 sene önce olan bir komutan artık başka bir komutan gelirse Zhuge diye bir komutan kalmıyor. Eskisi her ne kadar da güçlü olsa YSG de çok güçlüdür ancak çok fazla kullanılmıyor. Peki Alparslan ne oldu ben fullledim? Arkadaşlar ben az para harcayan bir oyuncuyum. Ve kıtalarım biraz daha açık alanda olması gerekiyor. Biraz daha fazla olmam gerekiyor arkadaşlar. Çok kırılgan bir kıta değil. Kırılgan kıta istemiyorum, sevmiyorum. Çünkü ben piyadeyim. Ve her ne kadar da KP kasarsam da bu kıtada güçlü olması gerekiyor. Herkesin vurduğunda bu komutan ölmemesi gerekiyor yani. Bu komutanı savunmam gerekecek. Yani bu komutanda bir savunmaya sahip olması gerekiyor. Şimdi gelelim asıl kaziyeye. Burada asıl mesele Kenshi Zhuge. Kenshi Zhuge oldukça sağlamdır. Oldukça fazlasıyla de leş kasıyor ve neredeyse okçu değil, oyunun en güçlü kıtalardan birisidir. Bunu kimse inkar edemez. Eğer ki Zhuge varsa asla ve asla Alparslan'a yaklaşmayın. Eğer ki YSG'niz varsa asla ve asla Alparslan'a yaklaşmayın. Peki sen niye yaklaştın Karo? Benim sebeplerim. Arkadaşlar ilk başında dedim ki içerik üreticiyim. Ancak ondan haricinde ben biraz daha tank, biraz daha hızlı bir şekilde düşmanımı eritmek istiyorum. Yani ben free to play'im. Free to play'lerin, az para harcayan oyuncuların açık alanda bütün KVK'ya, bütün krallığı savunabilecek bir oyuncu değiliz. Bu savunabilecek bütün şeyler zaten Krakenler ve Pay to Win'ler yapıyor. Bizim işimiz değildir. Biz krallığı tanklamıyoruz. Biz sadece vurkaç yapmamız gerekiyor veya hatta çok fazla KP kasmamız gerekiyor. O yüzden ben Alparslan'ı fullledim. Ve şu an her türlü ben metada en güçleri yapmak istiyorum. Yani eğer ki şu an birisi bana dese ki, hala da söylüyorum bunu, tavsiye vermem. Kenshi ile kiminle payliyorsunuz? Zhuge mı fullleyeyim mi? Alparslan mı fullleyeyim? Ben hala da diyorum ki Alparslan. Niye Alparslan diyorum? Çünkü Alparslan en güçlü ve en yeni gelen komutanlardan birisidir. Şimdi geçersem ben Zhuge fullersem 2 ay sonra, 3 ay, 4 ay, 5 ay sonra Zhuge yerini kapataran bir komutan gelirse siz bana küfür edeceksiniz. Ve ben şu anki halinizi görmek istemiyorum. Yani ben 5 ay, 6 ay, 7 ay sonraki ilerideki günlere bakacağım ve ona göre size karar veriyorum. Peki ben neyi aklımdaydı ki bu iki komutanı fullledim? İlk başında size söyleyeyim. 2 kıta okçu yapmayı planladım. Ancak bu 2 kıtayı yapmak olsa bile, her ne kadar da yapmak istesem bile başka bir şey de düşündüm. O düşündüğüm şey nelerdir onu da size söylemek istiyorum. Düşündüğüm şey çok basit arkadaşlar. Ben free to play'im. Ben az para harcayan oyuncuyum. Ve düşündüğüm şey budur. En güçlüleri benden olsun. Şu an ben gelirsem bir kişiye Alparslan'ı fulllemeyin desem bu çok büyük yanlış olacak. Çünkü YSG, Zhuge oldukça eski bir komutanlar ve artık eskisi kadar bir güçlü veya hatta yüksek beceriye sahip değiller. O yüzden eğer ki iki kıtada okçu oynamak istiyorsanız Kenshi Zhuge bu birincisi. İkincisi de Alparslan YSG. Yani Alparslan'ı fullliyorsunuz, ya iki kıtalık oynayacaksınız ya elinizde Kenshi YSG yoktur. O zaman Alparslan'ı fullleyebiliyorsunuz. Bu tamamen Alparslan'ın konumu. Yani eğer ki varsa bu komutanlar elinizde, Alparslan'a gerek yoktur. Ve konu kapandı. Buradan ben size söyleyeyim. Her ne kadar da iyi rapor alıyorsunuz alın. Çünkü Zhuge ve YSG çok sağlam komutanlardır ve neredeyse aynı yerde olabiliyorlar. Gelelim Vercingetorix'e. Vercingetorix, ben eskiden hiçbir zaman liderlik komutanı sevmedim.
Ve hala da sevmiyorum. Maalesef bunun da bilmiyorum. Yani bir bilinçaltı mı ya da bilemediğim bir şeydir bilemiyorum ama ben liderlik komutanları hiçbir zaman sevmedim. Ancak bu komutanı ben fullledim. Bunun fullleme sebeplerim nelerdir? Arkadaşlar eğer ki biriniz Vercingetorix'i fullliyorsa bunun bir sebebi olmalı. Yani ben 2 kitap oynuyorum. Tamam mı? 2 kitap oynuyorum. Ya 3 kitap oynuyorum. Ben 3 kitap oynayan, 3 kıta süvari oynayan, 3 kıta okçu oynayan bir oyuncuya muhakkak bu komutanın fulllemesini rica ediyorum. Fullleyin ve tadını çıkartın. Çünkü bu komutan oldukça güçlüdür. Ben birkaç saatliğine sadece bu komutan ile savaştım. Yani sadece Zigorat'ta bir gün bile savaşamadım. 4 milyon birleş kastı bu komutan. Yani oldukça sağlamdır ve son becerisi de buradan veya hatta diğer becerileri de oldukça sağlam bir şekilde bufflar veriyor yani arkadaşlar. Bunu da size söylemek istiyorum. 3 kıta herhangi bir birimde oynuyorsunuz bu komutan muhakkak olmalı. Ben 3 kıta piyade oynuyordum. Bayki, Santuzu, e, Ivar, Bayki, Lyoche, Ragnar Scipio. Ancak Ragnar Scipio hiçbir şekilde iyi bir rapor alamadı. Ne yaptım? Gittim, Santuzu, Vercingetorix yaptım. Bayki, William Wallace, Lyoche, Alex yaptım ve 3 kitap piyade ile Vercingetorix'te çok sağlam, çok daha sağlam ve çok daha iyi raporlar aldım. O yüzden Vercingetorix'i fullledim. Peki sadece bu mu? Yok. Şimdi ben piyadeyim, 2 kitap piyade oynuyorum. Santuz'u William Wallace mı? Santuz'u Vercingetorix. Muhakkak Santuz'u Vercingetorix diyorum. 2 kıta okçu oynuyorum. 2 kıta okçulardan Vercingetorix'in bir yeri var mı? Yeri yoktur yani. Ben bunu da net bir şekilde size söylüyorum. Suare oynuyorum. Evet, yeri vardır. Yani bu komutan 2 birimden şu an yeri vardır. Ve bu oldukça iyidir. Ya hatta bunu söylüyorum ben size. Ben bugün yarın birliklerimin veya kıtalarımı değiştireceğim. Liderlik böyle bir şeydir arkadaşlar. Liderlik komutanları yani sadece az para harcayan veya çok fazla para harcayan oyuncular fullliyor. Free to play'ler çok kolay kolay bir şekilde bunlara yaklaşmaması gerekiyor. Örnek veriyorum, ben bir gün bir kıtam ya bir komutanım metadan düştü. Metadan düştüğü halde ben direkt bu komutanı kullanabiliyorum. Çünkü bu komutan her türlü süvarinin arkasında gidiyor, okçunun arkasında gidiyor, piyadenin arkasında gidiyor ve her türlü iş yapıyor. İş yaptığı bir komutanı ben muhakkak kullanmam gerekecek. Ve buradan da en güçlü komutanlardan birisi Vercingetorix'tir. Yani ister rallide, ister garnizonda, ister açık alanda, ister her yerde bu komutan kullanılır arkadaşlar. Ve çok güzel de bir sonuçlar size veriyor. Buradan 2500 güçlü hası kalkan faktörü, intikal azaltması, saldırı bonusu veya hatta diğer şeylerinden. O yüzden ben bunu size söylüyorum. Eğer ki bu komutanları gerçekten fulllemek istiyorsunuz ya her ikisiyle bunlara ciddi anlamda değer vermeniz gerekiyor. Ben Vercingetorix'i fullliyorum. Bu komutan güçlüdür. Yani 2 kıta piyade bile oynuyorsunuz bu komutan yeri vardır. 2 kıta süvari oynuyorsunuz hala da yeri vardır bu komutan. 2 kıta okçu oynuyorsunuz şu anlık yeri yok sadece. Yani düşünün en güçlü metalardan bu komutan yer alıyor. Ve bu komutan güçlüdür. Eğer ki ben bir tane komutan fullliyorsam yani Alparslan'ım varsa Vercingetorix'te bu 2 tanesinden bir tanesini fulllemek istiyorsam okçuysam Alparslan'ı fulllerim 2 kıta okçuysam. Ancak diğer birimlerdeysem muhakkak Vercingetorix'i fulllerim. Vercingetorix bence eğer ki 3 kıta herhangi bir birimden oynuyorsunuz olması gereken komutandır sizin için. Çünkü artık Hugo Bing veya hatta Joanna Park veya hatta Nevsky veya hatta William Wallace veya hatta Scipio veya hatta Ragnar gibi bu komutanlardan artık hiçbir şey yaramıyor arkadaşlar. Size de bunları söylemek istedim. Arkadaşlar umarım bu video faydalı olmuş olabilir. Eğer ki faydalı olduysa birer tane beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.